göstermeyen renkleriniz sizin olsun korkmaktansa. Bulanıklığın tam içinde bir başımayım. Benim belki de gizli bir bildiğim var, elbette ağlarım. Benim can kırıklarım var, senin gördüğün yanımdan süzülenler. Asıl içimde yüzdü bir deniz var. Bu kalabalığın içinde yapayalnız hissetmektense dünyanın bir ucunda tek başımayım. Benim belki de gizli bir bildiğim var, elbette ağlarım. Benim can kırıklarım var, senin gördüğün yanımdan süzülenler. Asıl içimde yüzdü bir deniz var. Selamlar, Mamoş'ta Zorlu Yokuş'un 18. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. 20 Şubat 2019'da başladık Zorlu Yokuş'a. Biraz yorulduk ve 15 Haziran'da 17. bölümle beraber kısa bir veda dedik. Biraz uzun bir ara oldu ama kendime rağmen kendimi kazanma yolundaki zorlu yokuşu, içtenliğimi, çabamı, gayretimi kontrol etmek ve yüzleşmek gereklilikti benim için. Kendi yaşamını değiştirmeye, gerçeğe dayalı değiştirmeye talebi, cesareti olmayan hiç kimsenin bu dünyada bir değişim isteme, büyük bir değişim isteme ya da en azından bunu yüksek sesle dile getirmek gibi bir hakkının olmadığını hatırlatmak bu yol için olmazsa olmaz bir azık. Öncelikle istiyorum ki bu azığı heybemizde sürekli tutalım. Dolayısıyla buradaki amacımız başta ben olmak üzere birlikte hakikat üzere gelişip onun elçiliğinde, onun rehberliğinde değerli, hayat bulan bir değişim göstermek. Hakikate inkılap etmek. Hakikat ise bir diriliş hormonudur. Dünyana enjekte etmek ise senin sorumluluğundadır. İster dirilirsin, ister ölü canlar diyarında yaşamaya devam edersin. Diriliş yolu biraz zorlu ve acı görülebilir. Ancak bir abimin dediği gibi acı rehavetten iyidir.
Sizlere belki garip gelebilir ama depresyon çoğu zaman insan için altın bir fırsattır. Evet, acıdır ama sıfıra açılan bir kapıdır. Sıfırı bir rakam olarak nitelendirirsek de sıfır en değerli rakamdır. Önümüzdeki haftalarda bu konuyu daha detaylı bir şekilde açmaya çalışacağım tekrardan. Evet, şimdi gelelim post-truth'a. Oxford Sözlük 2016 yılının kelimesi seçmiş. Türkçe anlamı kısaca gerçek ötesi anlamına geliyor. İlk kez 1992 yılında kullanılmış, 2004 yılında ise de kavramsallaşmış. Sosyal, siyasal ve politik olarak belli güç ve otoriteler amaçlarına dayalı bir çıkmaza girdiklerinde hemen devreye giren bir ruh ve davranış biçimi. Yani bir amacı gerçekleştirmek için hakikat yok sayılabilir, değersizleştirilebilir, önemsizleştirilebilir. Bunun için içtenlik ve dürüstlük heba edilebilir. Amaca yönelik eylemler için söylemler hemen piyasaya sürülür. Kitleler sorgulanmaktan ziyade coşmalıdır. Tiyatral bir şov gereklidir. Post-truth, başarı için sadece öfkeye ihtiyaç duyar. Kavram ancak planlı ve programlı bir öfke ile dalgalanma yaratır. Bir örnekle açıklayalım. O örneği de Eren versin. Eren Gülgeç, kendisi kardeşim olur. Onu buraya alalım. Biraz da kendini bize tanıtır, sohbet ederiz. Gel Eren, hadi. Hoş geldin Eren. Hoş buldum. Ben kardeşim dedim. Aslında kardeşimden öte sen dostumsun, yol arkadaşımsın. Emre'de olduğu gibi. İkiniz de benim için aynı o şekildesiniz. Sen istersen kendini tanıt. Ne yaptığını, neler yaptığını bir açıkla. Tanıtayım. Kısaca Eren Gülgeç. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölüm 1. sınıf öğrencisiyim. İstanbul'a geldik bu sene. Abimlerle beraber yaşıyoruz. Bugün de Mamoş'ta Zorlu Yokuş adı altında çektiği programlarında örnekleme de olsa kısa destek olabildiğimiz kadar olmaya çalışacağız. Ben de ona değinecektim. Şimdi post-truth hakkında bir konuşma geçiyor. Bir örnek istedim senden. Çünkü sen dediğin gibi okuduğun bölümü de sadece o bölümü istiyordun. Onun gereği çocukluğundan beri bu konuda merakım var. Ve hala bunun üzerine araştırmalar yapıyorsun. Okulunda bunun üzerine, yani dünya ile ilgili, görüşlerle ilgili. Yani bu konuda post-truth'la alakalı dünya genelinde bize bir örnek verebilirsen çok iyi olur. Örneğimi şöyle açıklayayım kısaca. Aslında bu görmüş olduğum ortada dönen bir senaryonun kendisi ve bu senaryonun vizyonuyla alakalı kendi çapımda düşündüklerimden bahsedeyim. Şimdi İsrail merkezli bir Amerika. Bundan yıllar önce Saddam diye bir zalim yaratır. Sonra bu zalime zalimlik yaptırır. Bu zalim nükleer bomba üretiyor, nükleer bomba yapıyor diye dünyaya ilan eder. Daha sonra dünyayı bu zalimden kurtaracağım, demokrasi götüreceğim Irak'a diye orayı işgal eder. Sonrası malum. Saddam sanırım 100 yıl daha yaşasa bu kadar insanı öldürmezdi. Yeter mi? Tabii ki yetmez. IŞİD diye, Allahu Ekber deyip Allah'ım yetiş diyen insanların kafasını kesen çok daha korkunç bir zalim yaratır. Bunların aynısını aynı zamanda Suriye'de de yaratır. Tabii Rusya pastadan büyük bir pay alma, sıcak denizlere inme hayalini gerçekleştirmek için Esad'ın daveti üzere Suriye'nin Akdeniz kıyısına çöreklenir.
Bu sayede IŞİD'e yol verilir. Irak'tan Suriye'ye el birliğiyle geçirilir. Artık Avrupa'ya, Amerika'ya, Rusya'ya insanlığın âli menfaatleri için asil bir görev düşmektedir. Suriye'deki Kürtleri silahlandırıp dünyayı tehdit eden IŞİD'e karşı savaş. Tabi bu senaryoda Türkiye Cumhuriyeti Devleti hafife alınamaz. Çünkü orada kurulan oyunu bozabilir. Bunun için dünya kamuoyunda Türkiye'yi IŞİD'le mücadelemizi engelliyor yalanına dünyayı inandırmak için Türkiye'yi Suriye'ye sokmak zorundalar. Gelelim şimdi. Bunu nasıl başaracaklar? Lafta özgürlük savaşçıları denilen PKK'lıları sınırımıza yerleştirdiler. Sürekli bir taciz başladı. Bu noktada hakkı olması gereğiyle Türkiye Cumhuriyeti yapması gerektiği gibi ordusuyla Suriye'ye girdi, PKK'lıları paçavra gibi attı. Burada ölümü gösterilip sıtmaya razı etme gibi bir sezim var. Türkiye'ye tamam siz 30 kilometrelik sınırınızı oluşturun. Topraklarınızı da güven altına alın. Tabii 5 milyon Suriyeli'ye de bakın diyorlar. Biz de işte 30 kilometrenin aşağısında IŞİD'le savaşacağız. Bizim orada daha işimiz var. Biz daha uzun yıllar boyunca orada kalacağız. Bize karışmayın. Sanırım bunun sonucunda çok değil 5-10 yıl sonra Suriye'de küçük İsrail'i kurmuş olacaklar. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Güzel bir örnek, güzel bir açıklama oldu Post-Truth için. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet, kardeşime çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu konuyla alakalı güzel bir örnek oldu, güzel bir açıklama oldu. Şöyle devam edelim. Aslında bu oynanan büyük tiyatronun minik sahnelerini ülkemizde, şehrimizde, mahallemizde, hatta ve hatta daha yakınlarımızda bile görebiliyoruz. Sorun şu: İnsan nasıl bu kadar sarf malzemesi haline dönüştü? Bu sahnede bu rolü nasıl isteyerek oynuyor? Buradan Oxford sözlük yapımcılarına günaydın demek istiyorum. Post-truth yani hakikati örtme, değersizleştirme sanki yeni keşfedilmiş. Oysa ki bu kavram insanın ortak atası olarak adlandırılan Adem'den beri hatırlatılmış insanoğluna. Tüm saygın, öncü, elçi ve rehberler hakikati örtmenin, değersizleştirmenin insanın cehennemini var edeceğini hatırlatmış ve hakikatle çıkmışlardı içinde oldukları milletlerine. Şimdi soralım kendimize. Gerçekten hakikat peşindeysek, Adem'le Havva cennette yaratılmış yaşarken neden kaybedenler oldu? İsrail oğullarının kendilerini Post-truth yani Firavun'un medeniyetinden kurtarmak isteyen Musa'ya cevabı neydi? Şimdi İsrail devletine cevap veriyor. İsa'ya yardım eden 12 havarilerin 13.'sü nerede? Bize keyfiyet, nitelik açısından üsve, örnek, model yapılan o saygın Muhammed öldükten sonra saadet yılı kaç yıl sürdü dersiniz? Evet, kabul ediyorum. Evrenin gerçek ve tek otoritesi, sahibi 21. yüzyılda belki de tarihte hiç görülmemiş bir şekilde hiç sayıldı, yok sayıldı, küçümsendi. Neden cennette var ettiği insana cehenneme düşerken müdahil olmuyor?
Olmuyor mu acaba? İnsan kendi hakkındaki hükmü kendisi vermiyor mu dersiniz? Dünyada yaşamın devam edebilmesi için evrenin en uzak yerleriyle bağlantılı olduğumuz, ilişkili olduğumuz bilimsel bir gerçek. Büyük küçük tüm galaksilerin birbirleriyle olan ilişkileri evrenin bir makinenin çarkları gibi kendisini tamamladığını gösterir. Peki soru şu: orijinal yoktan var eden, yaratmayı başlatan, inşa eden, yatırım yapan, işletme sahibi, hükümdar, egemen, tek ve gerçek otorite, evrenin en küçük sistemlerinden biri olan senden haberdar değil mi? Tarih öncüler, elçiler, rehberler, hakikat hatırlatıcıları, örnek alınabilecek şahsiyetlerle doludur. Saygı duyar, keyfiyet, amaç niteliği açısından model edinebiliriz. Ancak şimdi ben buradayım. Biz buradayız. Ve donanım açısından hiçbir eksikliğimiz yok. Zamanın ruhuna dayalı, hakikat merkezli bir medeniyet için sahne bizim. Gözünüzü, kulağınızı ne doğuya ne batıya çevirmenize gerek yok. İhtiyaç duyduğumuz, alternatifi ve muhalifi olmayacak kadar asil millet oluşumu, bulanıklıktan dolayı göremediğimiz, uzaklaştığımız can evimizde. Şimdi konuşmalarımı hümanist, oryantal, duygusal ve sonucunda melankoliklikle neticelenecek bir nitelendirme ile değerlendirenler büyük bir yanılgı içine girip farkında olmadan kaybedişi kader olarak nitelendirebilirler, kader olarak görebilirler. İblisin temsilcisi post-truth ruhudur. İblis ise ümit kesendir. Yani ümitsizliği sende kader yapandır. Şimdi Susamam'ı hatırlatmak istiyorum. Aslında bir rap şarkı. 15-16 arkadaşın biraz uzunca ama harika söz, hatırlatma ve görselleriyle dolu bir farkındalık çabası. Sanırım hissettiklerini, fasılasız tüm insanlığın hissettiği cehennemi, yaşadığı cehennemi öyle güzel anlatmışlar ki farkındalık çabaları gerçekten büyük bir teşekkürü hak ediyor. Titretici söylemler. Susma, susamam, bizimle gel, benimle gel diyorlar. Gerçeklik ötesinin tek otorite seçildiği bu dünyada can evinde hakikati, gerçeği hüküm sahibi yapmadıktan sonra isyanlarımızla ya yıkar parçalarız ya da yıkılır altında kalırız. Ben de diyorum ki önce gerçekten susalım. Can evimizin üstünü örttüğümüz çığlıklarını dinleyelim. Bizimle gel, benimle gel demeden lütfen önce insanlık için kendimize gelelim diyelim derim. Haftaya görüşmek üzere. Esen kalın.